Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi gençlerimiz şunu bir defa iyi bilmeleri lazım. Şimdi zaten nasıl biz 29 harften bütün kitapları yazıyoruz. Bilimin bütün kainattaki varlıkların yaratılışı da böyle. 114 temel elementten meydana geliyor ve bunların daha ziyade 10 element, makro molekül diyoruz buna. Bunlar kullanılıyor. Yani temel maddeler zaten aynı. Yani canlılardaki genetik benzerlik, temel yapı, atom seviyesindeki yapı ortak. Sadece oraya yüklenen şifre farklı. Ne demek? Biraz buna bir örnek verebilir misiniz? Flash disk var ya, flash disk. Tamam. Şimdi flash disk aynı diyelim. Tamam. 2 tane flash disk birbirine benziyor. Tamam. Peki şimdi flash diskler benziyor diye ikisinin de bilgisi aynı diyebilir misin? Diyemeyiz. Diyemezsin. Mühim olan oraya şifrelenen bilgidir. Yani şimdi DNA'ya şifrelenen bilgi, o canlının genetik yapısını şekillendiriyor. Dolayısıyla moleküler bakımından benzerlik ortaya konuyor. Doğru. Zaten canlılar hep aynı tezgahtan çıkmış. Yani onların yaratıcısı bir. Siz nasıl 29 alfabeyi kullanarak diyelim buraya maymun yazıyorsun, buraya insan yazıyorsun, buraya kuş yazıyorsun. Yani yaratıcı Allah yazamazsın, yani o da maymunu ayrı yaratıyor, kuşu ayrı yaratıyor, insanı ayrı yaratıyor. Yani şimdi bunu fi tarihinde bir hücreyi alarak ondan oldu, tesadüfen o ondan oldu şeklinde getirecek ilmi bir delil olmadığı gibi buna gerek de yok. Şimdi de canlılar tek hücreden yaratılıyor, bitkiler de tek hücreden yaratılıyor, hayvanlar da tek hücreden yaratılıyor, insan da tek hücreden yaratılıyor. Her bir hatta kuş türü ayrı bir hücreden yaratılıyor bak. Yani şimdi bu zamanla değişecek. Yani zaman sihirli form niye değişsin bir defa? Cenab-ı Hak canlıların genetik yapısını korunaklı yapmış. Öyle dışarıdan gelen şeyler kolay kolay değişmiyor. Peki hocam, değişmiyorsa o zaman değiştiğine dair gözlemlediğimiz bir örnek söyleyeyim ben size. Bence değişiyor diyeyim. Mesela düşünün, siz yaratılışçı olarak diyorsunuz ki biz tek anne ve tek baba olan Hazreti Havva'dan çoğaldık geldik diyorsunuz. Evet. Annemiz bir, babamız bir. Tek. Evet. Bütün insanlığın anne babası bir diyorsunuz. Evet. Ama şu anda yeryüzünde yüzlerce çeşit insan var. Huyları farklı, şekilleri farklı, renkleri farklı. Yüzlerce var. Bu gösteriyor ki bir tek anne baba zamanla yüzlerce çeşit, ırkı, çeşidi doğurmuş. Bu evrime güzel bir delil değil mi hocam? Güzel. Güzel bir soru. Peki ben aynı soruyu size sorayım. Peki siz diyelim mesela yenge hanımla beraber sizden çocuklar olmayacak mı? Ve de oldu. Peki kıyamete kadar şimdi biz sizin neslinizden böyle artık çoğalarak bunlar en nihayet kıyametin kopacağı zamana kadar bütün o gelenler sizin genetik yapınızı taşımayacak mı? Taşıyor mu hocam? Ben biyolog olmadığım için bilmiyorum yani. Taşıyor mu? Yani, ya taşır ama şöyle. Ama farklı şeyler de oluyor. Mesela renk farklı olabiliyor, boy farklı olabiliyor, şekiller farklı olabiliyor. Ana şeyleri taşır ama zamanla, çevreyle bir şekilde değişiklik oluyor. Peki bu değişiklik nereden kaynaklanıyor işte? Ona geleceğim. Nasıl şimdi sizin neslinizden kıyamete kadar gelecek insanların bütün genetik yapısı sizin ikinizde, yani başka insan olmadığını kabul edelim. Tamam. Hayalen. Tamam. Yani sizden üresin mesela. Çocuklar bu şekilde çoğalsın. Tamam. Yani o ilk Hazreti Adem babamın yaratılışında olduğu gibi Cenab-ı Hak da müsaade etsin mesela yakın evliliklere. Tamam. O zaman ettiği gibi. Şimdi ne olacak? Şimdi kıyamete kadar gelenler sizin genetik yapınızı taşımaymış, tamam, olmayacak taşımış mı? Olacak. Geriye doğru baktığınız zaman Hazreti Adem için de yine durum aynı. Ama işte çevre şartlarının etkisiyle farklı şeyler ortaya çıkar diyor. Ha bak güzel. Hı. Güzel. Şimdi şöyle. Gençlerin esas aldandığı nokta burası. Hı. Şimdi o flash disk var ya. Evet. Şimdi o DNA'lar diyelim, genetik yapı. Şimdi buraya yüklenen o kadar çok bilgi yüklemek mümkün ki şifreyle. Yani bir yerde okudum, diyor o 100 metrekare çapında buradan aya kadar yükseklikte ansiklopedi, biner sayfalık ansiklopedi hayal edin. DNA'lara işte genetik yapıya yüklenen bilgi diyor bu kadar ansiklopedi ancak bunu alabilir. O genetik yapıya yüklenen bilgi çok fazla. Tefek değil. Şimdi belki şunu sorabilirsiniz. Bu kadar farklı renk, ırk nasıl ortaya çıktı? Ben işte merak ettiğim o zaten hocam. Oraya gelelim. Merak ettiğim o. Şimdi bütün renkler, bütün karakterler bir anda kendini göstermez. Şimdi diyelim mesela gökyüzünde yıldız var değil mi? Gece görüyoruz. Gündüz neye göremiyoruz? Güneş var. Bize işte dominant diyoruz. O baskın diyoruz onu. Biyolojide ona dominant diyoruz. Yani o dominant karakter, baskın karakter, çekinik karakter, resesif karakterleri baskılıyor. Mesela diyelim ki uzun boyluluk kısa boyluluğa baskındır. Şimdi siz uzun boylusunuz, yanımda kısa boylu. Şimdi sizde meydana gelen çocuklar uzun boyludur. Niye? Çünkü uzun boyluluk dominanttır. Ama bir süre sonra sizin diyelim torununuzdan birisi kısa boylu birisiyle evlendiği zaman onda kısa boyluluk geninde olduğu için onların çocuklarında yaklaşık genetik bunun oranları da vardır. Yani %50'ye yakın kısa boylu olma ihtimali vardır. Yani
Bu giderek böyle kabileler birbirinden insanlar çoğaldıkça, farklı alanlara çekildikçe o kabileler, gruplar kendi içinde üremeye başladılar. Çoğalmaya başladılar. Kendi içinde çoğalmaya başlayınca oradaki bir takım çekinik karakter, dominant karakterler zamanla elimine oldu. Resesif karakterler de ortaya çıktı. Dolayısıyla o tarzdaki yapılar görünür oldu. Mesela sizin diyelim genetik yapınızda yeşil gözlülükte vardır, kısa boylulukta vardır, kahverengi gözlülükte vardır. Farklı renk karakterler sizde vardır. Ama onlar sizin evlatlarınızda çıkmayabilir. Ama onların neslinde ileride o resesif karakterler, kendi resesif karakteri taşıyan birileriyle evlendiği zaman onların ortaya çıkma oranı belli oranda yükselir ve kendini gösterir. Hocam çok güzel bir cevap oldu ya. Yani şöyle, demek ki insanın yaratılışında, geninde kıyamete kadar gelecek olan neslini taşıyabilecek kadar bilgi var demek. Tabii. Ve Hazreti Adem'le Hazreti Havva validemizden sonraki gelecek olan bütün nesiller aslında Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizin gen havuzunda vardı. Tabii. Kıyamete kadar gelecek insanlar, bizim neslimizden geleceklerin hepsinin biz genetik yapısını taşıyorsak, onlar bizim bir şekilde genetik belli oranda ihtiva edeceklerse, onu taşıyacaklarsa biz de yukarıdan itibaren gelen Adem Baba, Havva anamızın genetik yapısını taşıyoruz. Yani bunun aklı zaten bilim aslında iddia etmez, yani edemez. Bilimsel bir gerçek.